Sultanahmet'te nerede ucuza yemek yerim diye yer arıyorum. Hala bulamadım. Fiyatlar almış başına gitmiş. Buraya gelen Türk vatandaşlar nasıl karnını doyuruyor, ben şaşkınlık içerisindeyim. Evet, sanki fiyatlar ucuz değilmiş gibi bir de %10 servis bedeli ekliyorlar. Bu da son zamanlarda moda oldu. Hani turistler de zorlanıyordur artık diye düşünüyorum. Turist değilseniz arkadaşlar ve Sultanahmet'e geldiyseniz vay halinize. Genelde turiste hizmet ediyorsun sen tabii. Gülhane Parkı'ndan başlayacak olan yürüyüşümüze Sultanahmet'e doğru devam edeceğiz. Bana eşlik edin. Çok acayip. Gülhane Parkı'nın içinden Sultanahmet'e doğru çıkarız. Şöyle karşımıza çıkan mekanlara da bir bakalım. Bu görmüş olduğunuz surlar, duvarların arka tarafında Gülhane Parkı var. Hemen Gülhane Parkı'nın önünde de böyle bir tramvay durağı var. Evet, şuradan girelim bakalım. Bakın arkadaşlar, İstanbul'un göbeğinde oldukça geniş bir alana yayılmış, belediyenin işletmelerinin de olduğu bir yer Gülhane Parkı. Şimdi Gülhane Parkı'nın içinde Beltur'un şöyle bir tesisi var, çay ocağı var. Bakın arkadaşlar, dışarıda şöyle bir menü var, tost fiyatları, daha detaylısı içeride. Kafe fiyatlarına. Kahvaltı 350 lira. Şöyle yavaş yavaş indiriyorum aşağıya, bakın. Beltur'un içindeki fiyatlar bunlar. Hani ürünler de şu şekilde. Bakın burada da satış fiyatları yine yazıyor üzerlerinde. Ve hemen bu şekilde tabelalardan nereye gitmek isterseniz orayı belirleyebilirsiniz. Çok güzel toprak ve çim kokusu var. Böyle çimleri falan yeni budamış da olabilirler. Oldukça temiz burası, serinleşti birden. Havası temiz, güzel. Sultanahmet'in kalabalığından kaçmak istediğiniz zaman hemen gelip bu parka sığınabilirsiniz. Gülhane Parkı, yani sultanların bahçesi olarak da tanımlanan Türkiye'nin önemli parklarından biri aslında. Fatih Sultan Mehmet döneminde bu bahçeyi, Gülhane Parkı'nı dışarıdan ayırmak için bu kenardaki yüksek surları yaptırıyor Fatih Sultan Mehmet. O yüzden bu surların diğer adı Sultan Surları olarak da geçiyor. Topkapı Sarayı'nın bir devamı niteliğinde düşünebilirsiniz. Devamı demeyeyim de Topkapı Sarayı'nın aslında bir parçası Gülhane Parkı. Topkapı Sarayı'ndan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Neden Gülhane demişler buraya? Çünkü Osmanlı Sarayı'nın gül ihtiyaçları buradan karşılanıyormuş. Oldukça yoğun gül ağaçları varmış. Tabii eski önemini getiriyor. İlk Latin alfabesi Atatürk tarafından burada okunuyor, gösteriliyor. İlk Tanzimat Fermanı burada okunuyor padişah tarafından. Yani aslında Tanzimat Fermanı'yla bir padişah kendi haklarını, sınırlarını kanuna bırakıyor. Bu açıdan da oldukça önemli. Parkın içinde akbille, yani İstanbul kart ile kullanabileceğiniz bir de lavabo yapmışlar, prefabrik. 5 liraymış. Bu bölgeden de tekrar çıkışımı yapıyorum. Parka giren birkaç tane kapı var. Tramvay yolunu takip ederek yürüyüşüme devam edeceğim. Evet, şuradan da çıkabilirim. Buradan da yürüyüşüme devam edebilirim. Evet, bu yüzden Sultanahmet'te fiyat çekiyorum. Kolay gelsin. Burada ne varmış? Kumpir. Mesela taze meyve suyu içmek isterseniz Ayasofya'da fiyatlar şu şekilde. Bu tramvay yolundan yürümek bana iyi gelen şeylerden biri. Uzun zamandır tabii gelmediğim için hafta sonu gibi bir kalabalık var bugün pazartesi olmasına rağmen. Bakın burada bir Türk restoranı varmış. Türkiye'de değiliz gibi hissettim bir an. Yazmışlar Türk restoranı diye. Bakın. Mezeler
çorba fiyatı, makarna fiyatı, çay fiyatı. Hiçbir şekilde reklam değildir. Alemdar diye bir mekan daha var. Kolay gelsin. Mesela gözleme fiyatları. Deniz ürünleri, Türk mutfağı. Türk mutfağında neler varmış? Eti kebap. Evet, musakka. Etli musakka. Evet, Adana kebap. Decan kebap. Evet, burası da Yerebatan Müzesi arkadaşlar. Yerebatan Sarnıcı. Turistler sırasını bekliyor. Sarnıcın sırası uzun bayağı. Meydana da yavaş yavaş çıkmış bulunuyoruz. Kırmızı şeridin diğer tarafı sıra. Sarnıcın çıkışı da buradan. Yani giriş aşağıdan ama çıkışları buradan yapıyoruz. Evet, burada da mesela bir tane mekan var. Çorbalar 180'den başlıyor. Kolay gelsin. Aslında önceden bu meydan büyük bir poligon gibiymiş. Daha sonra kullanım amacı tabii değişiyor. Sol tarafta Ayasofya'nın o muhteşem ihtişamını görebilirsiniz. Bakın. Burası aslında bir kilise biliyorsunuz. Daha yakın bir zamanda camiye çevrildi. Sultanahmet'le aslında karşı karşıya bir durumu var. Bu Sultanahmet'le Ayasofya'nın arasındaki bu alana ise at meydanı deniliyor. Bu at meydanı daha sonra işte sultanların böyle çocuklarının sünnet törenleri için, bazı karnavallar için filan kullanılmış. Gördüğüm kadarıyla Sultanahmet'te fiyatlar İstanbul'un ortalamasının biraz üzerinde ki bu bölgenin turistik yoğunluğu ve sunduğu manzara düşünüldüğünde de oldukça yüksek geldi bana fiyatlar. Neticede burası hani deniz kenarında açık bir alan değil. Sadece farklı ülkelerden gelmiş insanların yarattığı kalabalığın, kaosun içinde bulunan mekanlar. Siz nasıl buldunuz Sultanahmet'teki fiyatları? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen bakın at meydanının yanında da şöyle mekanlar var. Burada gözleme fiyatları. Bence 150. Bu meydanın içinde tabii şimdi bazı önemli yapılar da var. Bizans İmparatorluğu döneminde bu bölgeler biraz hipodrom olarak kullanılmış. Yani ortalama 100.000 kişilik bir kapasitesi var ve burada at yarışları düzenlenirmiş. Osmanlı döneminde ise burası at meydanı olarak anılmaya başlıyor. Padişahın çocuklarının sünnet düğünleri, cirit oyunları, bazı yarışmaların yapıldığı ender alanlardan biri tarihte. Çorba 145 lira. 650 liradan aşağıya kebap yok arkadaşlar Sultanahmet'te. Bakın tavuk fiyatları bile 700 lira falan. 800 lira. Osmanlı kebabı 3000 liraymış. Büfe fiyatlarına da bakalım. Yani büfelerde de fiyatlar bu şekilde. Şurası da önemli bir cadde. Bu cadde üstündeki mekanlara bakmak istiyorum. Burada oldukça restoran var. Tramvay yolu üzerinde. Bakın şöyle bir mekan hemen. Çorbalar 230 liradan başlıyor. Normalde bu fiyata güzel bir yerde et döner yersiniz. Kolay gelsin. Bakıyorum öyle fiyatlara bakıyorum. Vlog çekiyorum YouTube kanalı için. Antrikot 1350. Vallahi 1200 liradan aşağı yemek yok. Karışık kebap 4 kişilik 7200 lira. Almış başına gitmiş değil mi? Genelde turiste hizmet ediyorsun sen tabii. Daha çok yabancı var. Abi. Yabancı tabii. Yoksa Mesela burada da bir mekan var. Su, çorba 325 lira. Kuzu küşleme 2000 lira. Antep'te ne kadar acaba küşleme? Mesela burada da Türk mutfağı. Türk mutfağı fiyatları. Merhaba, kolay gelsin. Chicken. Kirde kavurma. Kir neymiş onu bilmiyorum. Testi kebap. Bir döner burger house'ta dürümler 420'den başlıyor. 70 gram et 420. Sultanahmet'te nerede ucuza yemek yerim diye yer arıyorum. Hala bulamadım. Kral yap bakalım, izleyelim nasıl yapıyor. Kum değil mi bu? kum abi. Bu kumun bir özelliği var mı? Kumun özelliği abi Diyarbakır kumu. Diyarbakır kumu. Evet. İlk defa duydum ha. Şöyle alttan ocak. Ha, direkt kumun içinde. Direkt koyuyoruz abi.
Bir şey söyleyeceğim. Yani lezzeti değiştiriyor mu gerçi? Fark ettiriyor mu lezzette? Ne yapıyor? Makineden bir de bundan daha ayrı bir lezzet var. Ne mesela şimdi bu kum Tadı bir başka oluyor abi. pişme süresiyle alakalı o zaman. Çünkü kumun tadı ya da vesairesi bulaşacak değil yani. Ya, Ne kadar sizde Türk kahvesi? 20 100. o civarlarda. 100, 120, 180 hangisi karar ver? Arada çok fark var. 180. Evet. 180 tabii normal dışarıda zaten 100-120 buralarda 180 vardır aynen. Hop köpürttüm be. Semazen döner burger. Mesela buradaki fiyatlar nasıl? Ona da bakalım. Öyle ya mesela ben ucuz bir şeyler bulup yemek istiyorum Sultanahmet'te. Kolay gelsin. Eyvallah. Burası et, burası tavuk mu? Evet efendim. Fiyatlarına bakıyorum. Teşekkür ederim. Misafirperverliğiniz için. Teşekkür ederim. Mercimek çorbası 190. Çorbamız, başlangıçlarımız var efendim. Şurada da salata, ezme çeşitlerimiz var. Evet. Hemen şurada da size göstereyim. Porsiyonlar var. Porsiyonlarımız var. 120 gram, 520. Şu Evet. Bir de pilavlı. İskenderimiz var. İskenderimiz çok meşhur. Tamam. Tavuklara da bakayım. Tavuk İskenderimiz var. 120'ye tavuk İskender 400. hiçbir yerde yapılmıyor. Sadece bizde yapılıyor. Çok gördüm. Tavuk İskender. Çok gördüm. Nasıl Çok isterseniz. çok. Bu civarda diyor. Ha, bu civarda doğrudur. Onu bilemem. Burada görmedim. Tavuk şöyle de buyurun. Normal. Ha, bunlar traditional normal. Evet, burası yemeklerimiz var. burası Türk Sultanahmet'te yemekleri. biraz diğer yerlere göre yine biraz uygun bir yer. Evet. Hem Türkiye Evet. hem yabancıya hitap ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Rica Neresiydi? ederim. Semazen efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Buradan 5 dakika ileride Eminönü var arkadaşlar. Eminönü'ne gidip çok güzel balık ekmek yiyebilirsiniz. Mesela şurada bir tost ve sandviççi var. Evet bakın kaşarlı tost 250, sucuklu 300. Anladığım kadarıyla en ucuz şey burada sandviç ve tost. Onlar da 250-300 liradan başlıyor. Başka yerde yediğiniz bir döner parası aslında o da işte. Şöyle ara sokaklara giriyorum hani biraz daha farklı restoranları görürüz, fiyatları karşılaştırırız diye. Ara sokaklar çok hareketli değil arkadaşlar. Ana sokaklar ve caddeler çok hareketli. Hemen mesela tarihi Sirkeci dönercisiyle karşılaştım. Burada 190 lira, 220, 230 lira, 150 gramı 180 lira. Yine bir nebze şöyle. Evet sonunda normal fiyatlı bir yer bulduk. Hani ona da normal diyoruz yani. Sultanahmet'teki hamam fiyatlarını da göstereyim size. Euro bazında değerlendiriyorlar. Medikal masaj arkadaşlar 1 saati 55 euro. 2 kişi 10 bin liradan aşağı gelmeyin Sultanahmet'e. Çünkü artık onlar da uyandı. Önceden 100 euroya 10 gün yaşayabiliyorken burada, şimdi 2 kişi yetmez bile bir günlüğüne 100 euro falan turiste burada. Yetmez yani. Orada harcamıyor bu kadar muhtemelen. Günde 100 euro harcamıyordur kendi vatandaş şeyinde, memleketinde. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.